Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Himalaya Yoyo ile tığ işi bebek battaniyesi yapımı anlatacağım. Daha önce şişle sadece yoyo iple yapımını anlatmıştım. Bu sefer tığla şöyle bir de yardımcı ip kullanacağım. Trabzanlarımı bununla yapacağım. Bununla da desenini vereceğim arkadaşlar. Himalaya Yoyo ip soranlar için söylüyorum. Ben internetten baharoya.com web sayfasından aldım. Siz de oradan güvenli alabilirsiniz. Oradan sipariş edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bebek battaniyesi örmek isterseniz arkadaşlar 2 yumak yeterli. 2 yumak yeterli. Yoyo ipten bahsediyorum. Bir de elimde şöyle kartopu Baby One ip kullanacağım. Bundan da 3,5-4 yumak yeterli olur diye düşünüyorum. Çünkü elinizin sıkılığı, genişliği önemli. O da çok önemli arkadaşlar. Eğer ki eliniz sıkıysa bundan da 2,5 yumak gider. Eliniz genişse ya da normalse 2 yumak yeterli olur. 90'a 90 santim bebek battaniyesi için. Yatak örtüsü yapabilirsiniz. Pike yapabilirsiniz. TV battaniyesi yapabilirsiniz. Şöyle kalın, daha kalın ip kullanıp şöyle halı gibi de örebilirsiniz arkadaşlar. Çok hoş olur. Banyoya paspas yapabilirsiniz. Harika olur diye düşünüyorum. Tığ olarak da şöyle göstereyim. 4 numara 2,50 milimetrelik tığla öreceğim. Hazırsanız şöyle iplerimi kenara alayım ya da ipimi göstereyim ilk önce. İpim nasıl? Bakın böyle arada zincir gibi mesafe var. Küçük de pomponlarımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ipimiz bu şekilde. Hem kız bebeklere hem erkek bebeklere uyar diye bu ipi aldım. Böyle rahatlıkla kullanabilirsiniz her iki cinsiyet içinde. Evet, şöyle iplerimi kenara alayım. Hazırsanız şunu da alayım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Normal örgü ipimi aldım arkadaşlar. Bebe yününü aldım. Ne örecekseniz o boyutta zincir çekin. Elinizi çok sıkı tutmayın. Başlangıç zincirinde şöyle ne örecekseniz o boyutta zincir çekin. Ben küçük bir parçada göstereceğim için fazla çekmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle. Evet, biraz zincir çekip döneceğim. Evet, ben 35 tane zincir çektim, yeterli diye düşünüyorum. Şöyle tığıma doladım, geriye doğru 1 2 3 dördüncü zincire trabzan yapıyorum. Bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan. Sıradaki zincire trabzan. Şöyle ilk sıra hiçbir işlem yok. Her birine bir trabzan yapıyoruz. Trabzanlarımız da 4'ün katları olacak. Bir trabzan da fazla yapacağız. Baştaki zincirle birlikte sayarsak 4'ün katları, bir trabzan da fazla yapacağız. Evet, bu şekilde her birine bir trabzan yaparak bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzanlar yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Şöyle sıranın sonuna kadar gelelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, ben trabzanlarımı tamamladım. 33 tane trabzanım oldu arkadaşlar. 4'ün katları artı bir trabzan fazla yaptım. Şu baştaki zincirde saydım. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. Birazdan anlayacaksınız bir tane fazla yapmamızın sebebini. Evet, püf noktası o arkadaşlar. Şöyle bakın. Yoyo ipimi alıyorum. Şöyle şu şekilde buradan başlayacağız örmeye. Hatta şöyle yapalım. Tığıma doladım. İlk trabzan değil, ikinciye trabzan yapacağım. Şurada bakın yoyo ipimde, bakın aradaki zincir kısmında alacak şekilde trabzan yapıyorum. Sıradaki trabzana trabzan yaptım. Zincirde sayarsak 2 oldu. Sıradaki trabzana batıyorum. Bu zincirde içine alacak şekilde trabzan yapıyorum. Sıradaki trabzana trabzan yapıyorum. Bu zincirde içine alıp o şekilde örüyorum. Evet, bu ilk baştaki bu pomponu arkadaşlar kenarını yaparken saklayacağız. Hiçbir sorun olmayacak. Tığıma doladım. Bu iki pomponun arasındaki zincir kısmı arkadaşlar, buraya 4 trabzan denk getirmek gerekiyor. O yüzden şöyle bakın, zincirli kısmı geçtik. Şimdi pomponlu kısma geldim. Pomponlu kısımda
Şöyle bakın. İçine almıyorum. Onu arkada bırakıyorum. Pompon kısmını 4 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 trabzan yaptıktan sonra tığıma doladım. Zincirli kısma geldi bakın. Sıradaki trabzana batıyorum. Zincirli bölümü içine alacak şekilde trabzan yapıyorum. 1. Sıradakine de aynı şekilde 2. Şöyle zincir içine alacak şekilde trabzan yapıyorum. 3 ve 4. Tığıma doladım. Pompon kısmı içinde 4 trabzan oluyor. Evet, pomponlu bölüme geldim. Pomponu arkada bırakıyorum. Sıradaki trabzanıma normal şekilde trabzan 1, 2, 3 ve 4. 4 trabzan yaptıktan sonra tığıma doladım. Pomponlu kısmı atladık. Bakın. Zincirli kısma geldik. Hem trabzana batıyorum hem de zincir içine alacak şekilde trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Evet, zincirli bölüm bitirdik. Pomponlu kısma geldik. Pomponlu kısımda sadece trabzanlarıma batıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane trabzan yaptıktan sonra yine pompon ipimi alıyorum. Yoyo ipimi alıyorum. Zincirli bölümü bakın. Pompon bölümünü geçtik. Zincirli bölümü alıyorum. Bu şekilde trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 3 günde bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Çok kolay arkadaşlar. Evet. Zincirli bölümü yaptım. Tığıma doladım. Şimdi pompon kısmını arkaya alıyorum. 4 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tığıma doladım. Burada pomponlu kısmı olması lazım buranın. Şöyle tutuyorum. Zincirli bölümü aldım. Şu son olan zincirimi içine alacak şekilde bakın. Pomponu içine elini alacak şekilde pomponun zincir kısmını buraya bu şekilde trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Evet. Sıranın sonunda bu şekilde şöyle çevirdim. Bakın. Ön yüz bu taraf olacak. Çevirdim. Ön yüz bu taraf olacağı için hep üst tarafta olacak. Pomponlar alt kısımda olmayacak. 3 zincirle bir sıraya geçmiştim. Tığıma doladım. Hemen ikinci trabzana yine buradaki zinciri alacak şekilde içine trabzan yapıyorum. 2 oldu. Sıradakine yine zinciri içine alacak şekilde 3. Sıradaki trabzanıma zinciri içine alacak şekilde 4 tane yapmış olduk. Tığıma doladım. Pompon zaten önde duruyor. Şöyle arkadaki trabzanlarıma sırayla 4 tane trabzan yapıyorum. 2. Ön yüzde bu şekilde yapacaksınız. 3 ve 4. 4 tane trabzan yaptıktan sonra şöyle yoyo ipimin zincirini alıyorum. Şuraya yerleştiriyorum. Tığıma doladım. Zinciri içine alacak şekilde trabzanıma trabzan yapıyorum. Sıradaki trabzana 1, 2, 3 ve 4. Evet. Tığıma doladım. Pomponlu kısma geldim bakın. O yüzden pompon önde dursun. Biz trabzanlarımıza 4 tane trabzan yapalım. 2, 3 ve 4. Şöyle. Çapraz şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bu şekilde. Çapraz şekilde ilerlemesi gerekiyor. Ki boşluk hiç kalmasın. Evet, tığıma doladım. Hem trabzana batıyorum hem zincir içe alıyorum. 4 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Pomponlu kısma geldim. Pompon ipimi kendime doğru çektim.
yan yana 4 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. Sonra şöyle pompon ipimin zincirini alıyorum. Sıradaki trabzana zinciri içine alacak şekilde trabzan. 1 2 3 ve 4. Tığıma doladım. Pomponuma geldi sıra. Pomponu bu şekilde bırakıyorum. Arkadan trabzanlarımı örüyorum. 4 tane. 2 3 4. Evet, 4 tane yaptıktan sonra 5. yani bir tane fazla yapmamızın sebebi bu arkadaşlar. Şöyle pomponumu şeklini verdim. Son olan trabzanımı zincirime buradaki zinciri alacak şekilde trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. Evet, şimdi buradaki boşlukları dolduracağız pomponla. Zaten tam denk geliyor arkadaşlar. Böyle sizin denk getirmenize de gerek yok. Sadece trabzan sayısına dikkat edin. Evet, şöyle 3 zincirle yukarı çıkmıştım. Tığıma doladım. Biz arka yüzü örüyoruz. Pomponlar arka tarafta kalması lazım. Yani ön yüzde kalması lazım. O yüzden şöyle bakın. Zaten sırada zincir var. Zinciri içine almamız lazım. Şu pomponun üzerine zincir denk gelmesi lazım. Evet, sıradaki trabzana hem zincir içine alacak şekilde trabzan yapıyorum. 2 oldu zincirle birlikte. Sıradaki 3. Sıradaki trabzana zinciri içine alacak şekilde trabzan yaptım. 4. Tığıma doladım. Pomponu şöyle geriye doğru çekip 4 tane de trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Tığıma doladım. Pomponu geçmiş olduk. Sıra zincire geldi. Zinciri içine alacak şekilde 4 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. Tığıma doladım. Pomponu geriye doğru alıyorum. 4 tane de normal şekilde trabzan yapıyorum. 2 3 ve 4. Evet, 4 tane normal trabzan yaptıktan sonra tığıma doladım. Arkadan şöyle pomponu yerleştiriyorum. Zincirli bölüm zaten karşıma geliyor. Zinciri içine alacak şekilde 4 tane trabzan yapıyorum. 1 2. Bugün iplerim inat ediyor gelmemekte. Sıradakine 3. Sıradakine 4. trabzanımı yaptım. Pompona gelince sıra pomponu arkaya doğru alıyorum. 4 tane de normal şekilde trabzan yapıyorum. 2 3 ve 4. Tığıma doladım. Pomponu alıyorum. Yerleştirdim. Hem sıradaki trabzana hem de zinciri içine alacak şekilde 4 tane trabzan. 1 2 3 4. Şöyle pomponu arkaya aldım. Şöyle arada şöyle çektirip şeklini verebilirsiniz. Evet, 4 trabzandan sonra 4 tane normal trabzan yapıyorum. Pomponu arkaya alıp 2 3 ve 4. Şöyle ipimi alıyorum. Yoyo ipimi. Zincirli bölümüne geldik. Buradaki son zincirin tepesine buradaki pompon ipimin zincirini alacak şekilde trabzan yaptım. Yani sabitlemiş olduk. 3 zincir çekiyorum. Ve çeviriyorum. Evet. Şimdi ön yüzden öreceğiz. Yine şöyle biraz da göstereyim. 3 zincirden sonra tığıma doladım. Hem bu zinciri içine alacak şekilde hem de arkadan ikinci trabzana trabzan yapıyorum. 3 ve 4. Baştaki zincirle birlikte 4 oldu. Tığıma doladım. Zaten pompon kendime doğru şöyle biraz daha kendime doğru getirip sıradaki trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Şöyle zincirli bölüm alıyorum. İçine alacak şekilde sıradaki trabzana trabzan.
Evet, bu kadar kolay arkadaşlar. Birazdan kenarını da göstereceğim. Kenarını nasıl yapacağınızı. Hiç bu alttaki bu trabzanlarımız üst taraftan görünmüyor arkadaşlar. Şimdi görünüyor ama bitince hiç görünmeyecek. Şöyle ilerledikçe zaten bu boşluklar dolacak. Şöyle doluyor arkadaşlar. Bu kısmı da kenar yapacağımız için dolacak. Böyle git gel yapacaksınız. Böyle devam ediyor. Ben biraz daha büyük parçada ördüm. Onu göstereyim. Evet, bakın trabzanlı bölüm aralarda hiç görünmüyor. Hiç görünmüyor arkadaşlar. Gayet güzel görünüyor. Puf puf duruyor. Şimdi kenarını yapınca da bu kısım tamamen kapanacak arkadaşlar. Evet, son olarak kenarını siz dilediğiniz gibi de yapabilirsiniz. Benimki fikir arkadaşlar. Şöyle burada krem bitirdikten sonra bakın ön yüzde bitirdim en son. Bitirdikten sonra krem ipinizi ya da hangi renkle yapıyorsanız kesersiniz arkadaşlar. Ben şöyle keseyim. Evet, trabzan yaptığımız ipimizi kestik. Şimdi şöyle köşeden ama tersinden yapmamız lazım arkadaşlar. Şöyle tersini çeviriyorum çünkü ön yüzden güzel görüntü olmuyor. Tersinden şöyle son trabzanıma, sağ taraftaki son trabzanıma ya da baştaki birinci trabzanıma girdiğim ilmeğimi buradan aldım. Şöyle şu şekilde buradan alıyorum. Bir zincir çektim. Sonra sayıyorum 1, 2, 3. Dördüncü trabzana giriyorum. Buradan bakın zincir bölümünü aldım. Buradan geçirdim. Ve buradaki ilmeği içinden geçtim. Sonra buradaki bir sonraki bakın zinciri aldım. Bir zincir çektim. 1, 2, 3. Dördüncüye girdim. Şuradan zincirli bölümden ilmeği aldım. Bu ilmeği içinden geçirdim. Bir sonraki bölümden zincirimi alıp bir zincir çekiyorum. Bir zincir çekiyoruz. Sonra 1, 2, 3, dördüncüye girip bir sonraki zincirli bölümden ilmek alıp buradan geçiriyorum ve ilmeğimi içinden geçirdim. Bir zincir çekiyorum. Sonra 1, 2, 3, dördüncüye giriyorum. Şöyle zincirimi aldım buradan. Önce buradan geçirdim. Sonra ilmeğimi içinden geçirdim. Bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3, dördüncüye giriyorum. Buradan ilmeğimi aldım. Sonra buradaki diğer ilmeğimin içinden geçirdim. Şöyle. Evet, biraz karıştı ilmeğin içinden. Evet, sonra bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3, dördüncüye giriyorum. Buradan ilmek alıp bu ilmeğin içinden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3, dördüncüye giriyorum. İlmek alıp ilmeğin içinden geçirdim. Bir zincir çektim. Şöyle ön yüzden görünsün. Şöyle şeklini düzeltince açılıyor arkadaşlar. Şöyle ön yüzden görüntüsünü göstereyim. Bakın böyle oluyor. Gayet güzel. Kapanıyor arkadaşlar. Köşemiz de güzel oldu. Böyle devam edecek. Bu yan kısım da aynı şekilde gidecek. Hatta şöyle köşeye kadar geleyim. Ben şu yan kısmı da göstereceğim size. Evet, köşeye kadar geldim. Burada battıktan sonra bir zincir çektim. Şöyle şu kısmı atlıyorum arkadaşlar. Şuradaki zinciri içine alacak şekilde girdim. Buradan ilmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Ve bir zincir çekiyorum. Burada ortaya girmiştim. Şurada da bakın buradaki trabzanın dibine batıyorum. İlkine değil, ikincisinin dibine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir çektim. Şöyle bakın burada dibine batmıştım. Buradaki zincirli bölüme giriyorum. İlmeği alıyorum. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir çektim. Zinciri içine alacak şekilde batmıştım. Burada da buradaki trabzanın dibine. Buna değil, buradakine batıyorum. Yani denk getirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle ne sıkı olsun ne geniş olsun. Bir zincirden sonra dibe batmıştım. Şimdi de ilk trabzan değil, ikincisinin ortasına gelecek şekilde batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçirdim. Bir zincir. Şöyle düzelteyim. Şöyle çekince düzeliyor zaten. Şeklini alıyor. Böyle bakın köşelerimiz de gayet güzel duruyor. Evet, tamamen etrafını bu şekilde yaparsınız arkadaşlar.
Tabii size kalmış. Dilerseniz bu normal örgü ipiyle de kenar yapabilirsiniz. Böyle tamamen puf yani neydi bunların ismi? Pomponlu bir battaniye görünümü oluyor. Alt kısmında bu şekilde. Dilerseniz pazen geçirebilirsiniz. Bebek battaniyesi örecekseniz. TV battaniyesi yapabilirsiniz. Böyle harika olur diye düşünüyorum. Çok tatlı, çok şirin. Paspas da çok güzel olur arkadaşlar. Daha kalın ip kullanabilirsiniz. Öyle de güzel olur diye düşünüyorum. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Biraz gribim. Kusuruma bakmayın. Sesim kötü çıkabilir. İnşallah bu tür modellerin daha fazla gelmesini istiyorsanız da yorum kısmına istiyorum yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.